Merhaba. Bugün her geçen gün daha çok insanın problemi olan fazla kiloları konuşacağım. Bu sorun herkesin problemi. Ama ofis çalışanları kilo almak için uygun hayatı yaşadıkları için onlar daha çok tehlikede. Ofis çalışanlarının kilo almak için daha uygun olmalarının sebebi tüm gün oturdukları için gün içerisinde çok uzun süre hareketsiz kalıyorlar. Ayrıca sürekli aynı şeyleri yaptıklarından ve ofis ortamı hareketsiz, can sıkıcı olduğundan, sıkıntıdan bir şeyler yiyorlar. Masa başında çalışıyorsan 10 kilo alman garanti diye bir söz var. Şimdi söyleyeceğim söz çok iddialı gelecek. Ama ben ciddi hormonal problemi olmadığı sürece her insanın fazla kilolarından kurtulabileceğine inanıyorum. Bunun nasıl olacağını anlatayım. Zayıflamak istiyorsan şunu bilmelisin. Bu uzun bir yol ama uzun olduğu gibi zor değil. Sadece uzun. Uzunluk ölçüsü senin hayatının bittiği güne kadar uzanıyor. Bu yolda sana gereken bazı şeyler var. İrade, sabır, mantık. Aklınıza zayıflama ile mantık ne alaka diye gelebilir. Benim için mantık ve sosyoloji bilmeyen bu hayatı anlayamaz, yanlış ve eksik yaşar. Ben konuşmaya devam edeyim. Birazdan neden mantık dediğim anlaşılır. Başlarken öncelikle şunu bileceksin. Zayıflarsam sağlıklı olurum düşüncesi mantıksız. Çünkü zayıf olan ama sağlıklı olmayan çok insan var. Bunun doğrusu sağlıklı olursam zayıflarım. Hatta zayıflarım da doğru tanım değil. Doğru olan olmam gereken kiloya ulaşırım demek. Ayrıca şehir efsanelerine inanmayı da bırak. Zayıflama çay içmek, zayıflama kahvesi içmek, zayıflatan baharatları yemek, yeşil elma yemek, bunlar şehir efsanesi. Elbette midedeki ve bağırsaktakileri yumuşatarak kolay tuvalete çıkmayı sağladığı için faydası olabilir. Ama yemek ve zayıflamak kelimelerini aynı cümlede kullanmak mantıklı değil. Kilo aldırmayan, az kilo aldıran yiyecek olur. Ama zayıflatan yiyecek olmaz. Yiyecek vücuda girdiğine göre bir kütlesi var ve onun bir kısmı bünyede kalacak. O halde kilo aldırır. En büyük şehir efsanesi zayıflaman için kalori açığı oluşturmalısın sözü. Günlük harcaman gereken kaloriden az kalori alırsan zayıflarsın cümlesi. Her kalori vücuda aynı etki yapmaz. Kalori saymak mantık hatası. Ekmeğin kalorisiyle etin kalorisini sadece sayısal kıyaslayamazsın. Şimdi size planlı şekilde zayıflamak değil, sağlıklı bir vücuda sahip olarak ideal kiloya ulaşmak için ne yapmak gerektiği hakkında ne biliyorsam anlatıyorum. İbn Sina'ya göre can bağırsaktadır. Kabızlık sağlık için tehlikelidir. Eğer kabızlık problemin varsa
bunu bir şekilde çöz. Yeterli su içerek, lifli gıdalar yiyerek, meyve yiyerek, egzersiz yaparak, magnezyum takviyesi alarak kabızlıktan kurtulursun. Yemeği hızlı yememek ve çok çiğnemek önemli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yemeği yavaş yavaş yemeyi ve çok çiğnemeyi öğütlüyor. İbn Sina yemeği çok çiğnemek gerektiğini söylüyor. Mevlana Mesnevisinde az yemenin ve yavaş yemenin önemine değiniyor. Taoizmin kuyusu Lao Tzu lokmalarını sindirerek çiğne diyor. Zen öğretisinde yemeği çiğnemek esastır. Japon düşünür George Ohsawa hastalıkların iyileşmesi için lokmaların 50 hatta 100-150 kez çiğnenmesini şart koşmuştur. Amerika yazar Horace Walter her lokmanın sıvı hale gelene kadar çiğnenmesi gerektiğini savunmuştur. Bu disiplini sayesinde yemeğin vücut için ilaç haline geleceğini iddia etmiştir. Bunca önemli kişinin tavsiyesini yok sayma. Yemeğini yavaş ye, çok çiğne. Az yemek yemek sağlıklıdır. Az yemek yemeye alış. Yemeklerden 1 saat önce, 1 saat sonra su ya da başka sıvı içme. Yemeklerden 1 saat önce, 1 saat sonra meyve yeme. Yemeklerden 1 saat önce, 1 saat sonra tatlı yeme. Hatta en güzelini yap. Hiç tatlı yeme. İnsan tatlı yemeden yaşayabilir. Tatlı diye yediğin şeylerin içindeki rafine şeker dünyada yoktu. 1747 yılında Alman kimyager Andreas Marggraf laboratuvar ortamında rafine şekeri pancardan üretti. O rafine şekeri bulmadan önce insanlar bu kadar tatlı yemiyorlardı. Meyvelerde, balda, pekmezde doğal şeker vardır. Eski zamanlarda insanların meyveye, bala, pekmeze sürekli ulaşması imkansızdı. İnsan vücudunun rafine şekere ihtiyacı yoktur. Şeker büyük bir tehlikedir. İnsan tatlı yedikçe canı tatlı ister. Garip ama gerçek olan bu. Tatlı istediğin nedeni tatlı yemek. Sen tatlı yediğinde kan şekerini hızla yükseltir. Ardından insülin hormonu şekeri hızla düşürür. Bu düşüş vücudun tekrar enerji arayışına girmesine ve tatlı isteğine yol açar. Yani tatlı yediğin sürece canın tatlı isteyecek. O zaman yapman gereken bir süre sabredip o zinciri kırmak. Bir süre sabrettiğinde artık canının tatlı istemediğini fark edeceksin. Canın tatlı istediğinde abartmadan az miktarda bal, pekmez, hurma, meyve yiyerek o isteği bastırabilirsin. Mesela ben öyle bir durumda bazen az tahin pekmez yiyorum ya da portakal, hurma veya nar yiyorum. O meyvelerin içindeki tatlı bana yetiyor. Öyle bir durum da nadiren oluyor. Çünkü ben rafine şekeri hayatımdan çıkartalı çok oldu. Canım tatlı çektiğinde hurma ile ceviz yemeği dene.
İmkanın varsa spor yap. Egzersiz sağlık için çok önemli. Eğer yapamıyorsan, benim gibi vaktin yoksa, o zaman en azından yürü. Kendi uyguladığım yöntemimi söyleyeyim. İşe giderken şahsi arabamı kullanmıyorum. Evimin kapısından iş yerime yakın yere giden otobüs geçiyor. Evimin kapısından derken evime yakın anlamına demiyorum. Gerçekten evimin kapısında, evimin karşısında otobüs durağı var. Ben onun yerine işe metrobüsle gidiyorum. Metrobüse ulaşmam için de ya evimin karşısındaki duraktan otobüse bineceğim ya da evime 200 metre mesafeden tramvaya binip aktarma yapacağım. Ben ikisini de yapmıyorum. Evime 6 kilometre uzaktaki metrobüs durağına yürüyorum. Hafta içi 5 gün sabah 6, akşam 6, toplam 12 kilometre yürüyorum. 6 kilometre yürümem yaklaşık 50-55 dakika sürüyor. İstanbul trafiği malum. Bu bana en fazla sabah akşam toplam 1 saat kaybettiriyor. Haftada 5 gün, günde 1 saat kaybediyorum. Ama sağlık kazanıyorum. 52 yaşındayım. Çok sağlıklıyım ve çok dinçim. Beyaz undan mamul hiçbir şey yeme. Beyaz un tıpkı beyaz eroin gibi bağımlılık yapar ve zararlıdır. Beyaz un rafine edildiği için glisemik indeksi yükseltir. Kilo yapar. Diyabete, obeziteye sebep olur. Kan şekeri dengesini bozar. Sindirim sistemini bozar, kabızlık yapar. Enerjiyi düşürür, kronik yorgunluk oluşturur. Hatta ve hatta kanser yapar. Nasıl ki insan tat yemeden yaşayabilir, aynı şekilde ekmek yemeden de yaşayabilir. Ekmeksiz doymuyorum bir şehir efsanesi. İlla ekmek yiyeceksen o zaman az ye ve beyaz ekmek yeme. Tam buğday, çavdar, yulaf, sidye ekmeği, özellikle ekşi mayalı ekmek ye. Ben yemek yerken asla ekmek yemiyorum. Ekmek benim için kahvaltıda bir keyif aracı. Ekmeği doymak için değil, keyif almak için kahvaltıda yiyorum. Ekmek yiyorum derken her gün yemeği kastetmiyorum. Ayda 4-5 gün yiyorum. Onun dışında kahvaltıda ekmek yerine karabuğday patlağı yiyorum. Diğer öğünlerde ekmek ya da karabuğday patlağı yemiyorum. Ekmeksiz doyulur. Ben doyuyorum. Sen de doyarsın. Korkma, dene, alışacaksın. Her akşam yemek yemek zorunda değilsin. Şahsi uygulamamı söyleyeyim. Haftada birkaç akşam ya havuç, nar, portakal ya da yoğurt ve yulaf yiyorum. Sana da tavsiye ederim. Akşam 8'den sonra mutfağa girme. Bir su şişesi al ve mutfağı kapat. Dükkan kapandı. Satış yok. O saatten sonra satış yok. Eski bir çay tiryakisi olarak söylüyorum. Benim gibi çayın yanında bir şey atıştırmadan çay içemiyorsan akşam yemekten sonra çay demleme. Ben çayı sadece kahvaltıda içiyorum. Sabit her sabah 9'da 2 kupa. Hafta sonu evde değil ama hafta içi iş yerinde saat 5 gibi 1 kupa çay ve yanında birkaç hurma ve ceviz yiyorum. Böylece
hem sağlıklı atıştırmış hem tatlıymış oluyorum. Bazen de çok az bitter çikolata yiyorum. Hafta sonu evde sadece kahvaltıda çay içiyorum. Ofiste çalışanlar için en büyük tehlike çekmeceler. O çekmeceler adeta küçük bir bakkal dükkanı gibi. Çekmeceni bakkal dükkanına çevirme. Bisküvi, kek, gofret, çikolata, bunları hayatından çıkar. Atıştıracaksan kuru yemiş, hurma, meyve ye. Ama sınırsız yeme. Şu atıştırma olayını da konuşalım. Eğer yemek yiyeli daha birkaç saat olmuş ve canın atıştırmak istiyorsa bunun iki nedeni vardır. Birincisi, doymamışsındır. Yemekte doymadığın için canın atıştırmalık istiyordur. Başlarken kalori açığı yaparak zayıflamak şehir efsanesi demiştim. Eğer kalori açığı yapacağım, zayıflayacağım diye aç kalırsan vücudun kıtlık moduna geçer. Vücuda yemek gelmiyor, acil durum, o zaman ben yağ depolayayım der. Sen aç kaldığın için zayıflamak yerine aç kaldığın için kilo alırsın. Aç durma. Yemek ye. Doy. Ama yemeği yavaş ye. Lokmanını çok çiğneyerek ye. Yemek yediğinde midene inen yemeğin sinyali beynine 20-22 dakika sonra gidiyor. Onun için doyduğunu hislerinle anlayamayacaksın. Kontrollü olacaksın. Bu miktar beni doyurur deyip duracaksın. Bu dediğimin doğruluğunu şöyle anlayabilirsin. İnsan masaya oturur, yemek yer, biraz zaman geçer, çok yemişim çatlayacağım der. Adama yerken aklın neredeydi, yerken neden çatlayacak kadar yedin diye sorsan cevap veremez. Çünkü yerken doyduğunu hissetmedi. Doyma mesajı beynine 22 dakika sonra gidince çok yedim, çatlıyorum dedi. Sen kalori açığı efsanesini unut. Ben sana bir gerçeği söyleyeyim. Başlarken zayıflamak için irade, sabır, mantık lazım demiştim. İradeli, sabırlı, mantıklı ol. Sen kiloları bir ayda almadın, bir ayda veremezsin. Haftada şu kadar, ayda şu kadar zayıflayacaksın, yalanlarına inanma. 5 yılda aldığın kiloyu 1 yılda verirsen bu başarıdır. 2 yılda versen yine başarıdır. Sabret, bekle. Sonucu görmek için acele etme. Asla pes etme, devam et. Eğer bir gün hatalı şeyler yaptıysan, yani fazla yedin, kilo aldıracak şey yedin, bu dünyanın sonu değil. Birkaç gün dikkatli olur, onu telafi edersin. Canın mantı mı istedi? Ye ama az ye. Canın pilav mı istedi? Ye ama az ye. Canın pizza mı istedi? Ye ama az ye. Çok sevinme. Bunu tatlı için söylemeyeceğim. Tatlının zararlarını zaten anlattım. Meyvede tatlı var. Onu tatlı yerine yiyebilirsin dedim. Meyve sağlıklıdır ama ne kadar? Her şey gibi onun da fazlası zarar verir. Çünkü hepsi olmasa da bazılarında fazla şeker var. Onun için meyveyi de abartmamak lazım. Sağlıklı olmak ve sağlıklı bir vücuda sahip olduğun için fazla kilolarından kurtulmak istiyorsan telefonunda market uygulamalarını, yemek uygulamalarını sil. Bir tıkla yemek sipariş etmek tehlikeli. Eğer bana yemek uygulaması
Tamam da market uygulamasını neden sileyim? Ben market uygulamasından evin ihtiyaçlarını alıyorum dersen ben de sana sen bulaşık deterjanı söylerken oradan birkaç tıkla cips, kola, çikolatayı sepete eklemiyor musun diye sorarım. Onun için o uygulamalar bir tuzak. Evet, size sağlıklı bir vücuda sahip olup o sayede fazla kilolardan kurtulmak için yapılması gerekenler hakkında bildiğim her şeyi anlattım. Son olarak şunu da söylemem gerekiyor. Erken yatıp erken kalkmak ve ortalama 7 saat uyumak gerekli. Erken saatlerde uyumak karanlıkta salgılanan ve gençlik hormonu olarak da bilinen melatonin üretimini maksimize eder. Bu hormon bağışıklık sistemini güçlendirir ve hücre yenilenmesini destekler. Erken uyumak beyne gün boyu biriken toksinleri temizleme yani lenfatik temizlik fırsatı verir. Bu da odaklanmayı arttırır, hafızayı güçlendirir ve depresyon riskini azaltır. Düzenli ve erken uyu. Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur ve kalp krizi gibi kardiyovasküler hastalık risklerini düşürür. Erken yatan kişilerin metabolizması daha düzenli çalışır. Geç saatlerde uyanık kalmak acıkmaya ve gereksiz kalori alımına neden olurken erken uyku iştahı düzenleyen hormonları dengeli tutar. Güzellik uykusu gerçektir. Erken saatlerde başlayan uyku cildin kolajen üretimini ve kan akışını arttırarak daha taze ve sağlıklı görünmesini sağlar. Özellikle çocuklarda ve gençlerde büyüme hormonu uykunun ilk saatlerinde daha yoğun salgılanır. Bu da boy uzaması ve fiziksel gelişimi destekler. Uzmanlar genel sağlık için ve yetişkinlerin her gün aynı saatte yatmasını ve gece en az 7 saat 8 saat uyumasını öneriyorlar. Erken uyanmak daha yüksek enerji seviyeleri, gelişmiş zihinsel odaklanma, daha az stres ve daha iyi bir ruh sağlığı sağlar. Güne sakin başlamaya olanak tanıyarak kahvaltı ve spor gibi sağlıklı alışkanlıklara zaman yaratır. Ayrıca depresyon riskini azaltıp genel üretkenliği arttırır. Araştırmalar erken uyananların depresyon, anksiyete ve stres riskini daha düşük olduğunu ve genel olarak daha pozitif bir ruh haline sahip olduklarını göstermektedir. Sabah saatlerinde beynin daha berrak çalışması sayesinde odaklanma, hafıza ve problem çözme becerileri en üst seviyededir. Güne erken başlamak işe veya okula yetişme telaşını azaltır. Kişisel gelişim aktivitelerine kitap okuma, spor ve bunun gibi aktivitelere zaman bırakır. Erken kalkanlar güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlama ve düzenli egzersiz yapma eğilimindedir. Erken uyanmak vücudun doğal biyolojik ritmiyle yani sirkadiyen ritim ile uyum sağlayarak uyku kalitesini arttırır. Sabah insanların daha hedef odaklı olduğu ve akademik hayatta ve iş hayatında daha başarılı olma eğiliminde oldukları gözlemlenmiştir. Erken uyanmak güne acele etmeden kendi şartlarınızda başlamanıza ve günün geri kalanını daha huzurlu geçirmenize yardımcı olur. Evet, benim zayıflamakla ilgili bildiklerim bu kadar. Size sağlıklı bir ömür dilerim.